Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir çalışma ile geldim açıkçası. Daha önce de örgüler yaptım ama uzun zamandır yapmıyorum. Yapamıyorum, fırsat bulamıyorum açıkçası. Birkaç gün öncesinde bir öğle arası hocamlarla çarşıda alışveriş yaparken bu ipler dikkatimizi çekti. Çok da güzel bir ip. Rengini görünce adeta bayıldık böyle. Çok beğendik. Ay bundan kızıma çok güzel bir atkı olur diye düşündük. Ve nasıl atkı yaparım, nasıl örerim onu araştırdım, öğrendim. Şimdi size onu göstermeye çalışacağım. Bu atkıyı yaparken sadece ipe ihtiyacımız var. İp dışında yok hangi tığ kullanacağım, kaç numara kullanacağım, birkaç gündür onu düşünüyorum. Acaba kaç numara tığ kullansam ya da şiş kullansam, nasıl örsem düşünürken hadi onlar yok evimizde, ne yapalım? Tığ kullanmadan yapalım diye düşündüm ve şimdi onu nasıl yaparım arkadaşlar sizlere göstereceğim. Bakın şimdi hiç tığ yok, şiş yok, herhangi bir örgü malzemesi kullanmadan ellerimizle size nasıl atkı yapılır onu göstereceğim. Bakın pomponlar şu şekilde, iki pompon karşılıklı. Mutlaka her zaman ona dikkat edin ve moru bu şekilde bakın. Şu şekilde çapraz yapıyorum. Diğerini içinden geçiriyorum. Bakın. Gördünüz mü? Şimdi yine turuncuyu şu şekilde çapraz yapıyorum. Düğüm atıyor gibi düşünün arkadaşlar. İçinden geçiriyorum. Evet, bakın ikinci oldu. Bu şekilde iç içe yine yeşilimizi çapraz yapıyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. Yine bunu çapraz yapıyorum. Mavi içinden geçiriyorum arkadaşlar. Çok aşırı kalın yapmayacağım ben. Evet. Yani bakayım. Şimdi ilk defa yapıyorum. Göz kararıyla yapacağız beraber. Yine maviye çapraz yapıyorum arkadaşlar. Birçok tarifleri var. Tığla da yapılıyor. Şişle de yapılıyor. Battaniyeler yapabilirsiniz. Bebek hırkaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel şeyler gördüm. Bayıldım. Evet. Bakın bu şekilde. Kaç tane oldu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tane ideal gibi geliyor bana arkadaşlar. Evet. Evet, bu önceden öğrenirken yapmışım, bu kalmış arkadaşlar. Biraz önce öğrenme alıştırmaları yaptım. Kaç tane oldu sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, tam 8 olmuş arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıyoruz? Diğer sıraya geçiyoruz. Diğer sıraya da geçerken yine her birinden bir tane pompon geçireceğiz. Bakın şu şekilde. Çok kolay ve çok eğlenceli. Bakın. Her bir pompondan başka pompon geçiriyoruz ve çok güzel bir örgümüz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Renklere bayıldım gerçekten de. Bakın hemen en sonki düğümümüze tekrar sıradaki pomponumuzu geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Göstermek için size de şu şekilde. Evet. Bakın şu şekilde sırasıyla geçiriyoruz. Ve çok pratik bir şey. Bayağı da hızlı örülebilecek bir şey. Yani bir akşamda bitirilebilir gibi diye düşünüyorum. Tabi evde olanlar için diyelim, ben biraz sürebilir arkadaşlar. Çalışıyorum. Ama diğer aşamalarını da göstereceğim sizlere.
Biraz örüp. Evet. Bakın gayet de güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Yine bakın size göstereyim şu şekilde. Hemen bozulmasın. Bu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Sıradaki ilk pomponumuzu geçiriyorum. Acayip kolay. Acayip eğlenceli. Her birinden bir pompon arkadaşlar. Bakın sonrası daha kolay. İlk başlarken belki bir çapraz yapmamız gerekiyor ya. Onun dışında diğeri çok kolay. Evet. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Ay battaniye de harika olur bununla. Gerçekten de. Şimdi bazı örgülerde başka iple beslemişler aslında ama çok ağır olur çocuk için dedim atkı. Örgü yapan arkadaşıma danıştım. O da aynı fikir söyledi. Böyle bu şekilde yapmamı önerdi. Ama o şiş demişti. Ben şişi düşünürken ay dedim neden ben böyle örmüyorum. Bakın. Şu an daha güzel belli oldu. Bakın. Harika oldu. Şu şekilde göstereyim. Evet. Ay çok yumuşacık. Buna bayılacak Melis. Şu an biraz sınavları var çocukların bu hafta. Son sınavları. Erken gidiyoruz okula. Biraz trafik yoğun oluyor erken saatlerde. Hava aydınlanmadan biz yollardayız. Yürülüyorlar. Onlar uyurken ben de dedim bu arada örgümü yapayım. Arkadaşlar bakın. Modelimiz çok güzel oldu. Rengarenk pomponlar. Çok da kolay. Bakın. Hızlıca örülebiliyor. Biraz kamera çekerken zor oluyor. Bakın çevirirken nasıl yapıyorum hemen. Şu ipi bu tarafa alıyorum. Bu şekilde. Ve hemen pomponumuzu geçiriyorum oradan. Evet. Yine buradan turuncuyu çekiyorum. Hepsi sanki imlek atıyor gibi arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Buradan ilmeğimizi tutuyorum. Şöyle çevirirken bunun altından geçiriyorum. Bakın hemen yine
pomponumuzu içinden çekiyorum. Bakın burada 2 tane var. Bu da değil, üstteki değil, hemen alttakini alıyorum. İlk önce örürken ben de çok düşündüm. Bakın 2 tane gözüküyor. Hemen şu alttakini alıyorum arkadaşlar. Modelimiz gayet güzel yerine oturdu. Çok güzel oluştu. Ay çok cici bir atkı olacak. Elise de sürpriz olacak. Uyanınca bayılacak. İnşallah bitirebilirsem. Sanki bitirecek gibiyim, öyle bir his uyandı içimde. Evet bakın hemen yine sona geldik. Bu ipimi buradan geçiriyorum. Şu şekilde bakın. Evet. Sırasıyla her ilmeğe bir tane pompon olarak düşünün arkadaşlar. Bakın. Bakın hepsinden bir tane pompon geçiriyorum. Bakın nasıl güzel duruyor, gördünüz mü? Evet. İşte bu kadar. Çok da güzel gözüküyor. Yine şöyle bakın. Her seferinde aynı işlemi yapıyorum. Bakın. Evet. Bakın 2 tane gözüküyor. İkinci. Üstteki değil, diğerini alıyorsunuz. O zaman örgünüz daha muntazam olur. Ters örgü gibi olmaz. Bakın. İlk ördüğümüzde hangisini alsam acaba, burada 2 tane var gibi oluyor. Her seferinde bakın. Üstteki değil, alttakini alıyoruz. Arkadaşlar bakın bayağı bir ördük. Canlı yayında ördük. Daha doğrusu çoğunluğu kızım ördü. Çocuklarınızla da yapabileceğiniz bir atkı. Çok basit. 2 tane yoyo ip yeterli oluyor arkadaşlar. 2 tane ip kullanmanız yeterli. Evet. Bakın çok da güzel oldu. Bakın. Görüntüye bakın. O kadar güzel, pamuk gibi ki yumuşacık. Şu şekilde çevirdikten sonra arkadaşlar bakın. İlk üstteki, bak çevirdik ya. İpimizin sonu burada. İlk üstteki pomponun içinden geçiriyorum. Bakın. Sonra diğerinin. Evet bakın. Bakın böyle gözüküyor ya. Üsttekilerinin içinden geçireceğiz hepsini. Çok kolay, o kadar kolay ki ben şimdi ince motor becerileri içinde çok güzel, çocuklarınızla beraber yapabilirsiniz. Çocuklarınız kendisi yapabilirler. Gerçekten Melis eğlenerek yaptı. Bana vermek istemedi. Bu son kısmını ben video çekeceğim için artık ben yapayım dedim. Yoksa ben sadece bu videonun başlangıç kısımlarını ördüm. Canlı yayında tamamını Melis ördü neredeyse. Kendi atkısını kendisi yaptı. Yani çocuklarınız kendi atkısını kendileri yapar. Hem bir ürün ortaya çıkarmış olurlar.
kendi yaptıkları için daha çok hoşlarına gider. Siz kontrol edebilirsiniz sadece. Ben bir süre sonra kontrol etmeyi bile bıraktım. Biraz büyük çocuklarda kontrol etmeyebilirsiniz bile, kendileri yapabilirler. Melis zaten bir problem olduğunu anladığında bana verdi. Arada söktük. Arada tekrar ördük. Ama harika oldu. Hemen pazartesi günü de okula giderken takacak inşallah, yarın yıkayıp onu hazırlayacağım. Bakın. Evet. Çok da güzel oldu. Sıcacık tutacak çocuklarınızı. Ben aslında uçlarına böyle ipler sarkıtmayı düşündüm ama kızım o şekilde istemiyor. Anne oynarken ya da bir yerlere takılıyor dediği için onu yapmayacağım arkadaşlar. Burada bittiği yerde sonlandırıp evet bitireceğim. Şimdi bir sıra daha olmaz arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde oldu ve bitti. Şu şekilde düğüm atalım. Evet. Burayı sonradan keseceğim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Ben şöyle bir düzelteyim. Kızımın ellerine sağlık diyorum. Canlı yayında atkımızı ördük ve bitirdik. Kaç karış olmuş sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 karış olmuş tam arkadaşlar. Evet bakın 2 tane yumaktan çok güzel bir atkımız oldu arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bir de yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Rengarenk hobi evimde kalın.